Bir sabah uyandığında kendini binlerce yıl öncesinde bulduğunu hayal et. Etrafına bakıyorsun, gelişmiş şehirler, devasa yapılar, bilinmeyen bir dil ve sonra bir anda her şey yok olmuş. Medeniyetler yükseldi, şehirler kuruldu, kültürler gelişti ve sonra bir gece içinde hepsi kayboldu. Ama neden? Onları yok eden bir felaket mi vardı? Yoksa bu medeniyetler tarihin bilinmeyen bir noktasında bir sırrı mı saklıyor? Bu videoda 3 büyük uygarlığın kayboluş hikayesini keşfedeceğiz. Öyle uygarlıklar ki bugünün mühendislerini bile hayrete düşüren şehirler kurdular. Sonra bir gün ortadan kayboldular. Hazır mısın? O halde zamanda yolculuk başlasın. ...5000 yıl önce bugünkü Pakistan topraklarında dev bir şehir yükseliyordu. Mohenjo-Daro ve Harappa. Indus Vadisi uygarlığının iki büyük merkezi. O dönem Avrupa'da insanlar küçük köylerde yaşarken... ...burada kusursuz şehir planlamasıyla inşa edilmiş dev bir metropol vardı. Ama şaşırtıcı olan bu şehirlerde tuvaletler, banyolar, kanalizasyon sistemleri vardı. Üstelik bu Roma İmparatorluğundan 2000 yıl önceydi. Ama asıl büyük gizem onların dili. Çünkü Indus Vadisi halkının yazı sistemi bugüne kadar çözülemedi. 400'den fazla sembolden oluşan yazıtlar var. Ama kimse bu dili okuyamıyor. Ve daha da garibi Mezopotamya'da Sümer tabletlerinde Meluha adlı bir bölgeden bahsedilir. Bugün bilim insanları Meluha'nın Indus Vadisi'ni işaret ettiğini düşünüyor. Yani bu uygarlık binlerce kilometre ötedeki Sümerler ile ticaret yapıyordu. Evet, bu kadim uygarlık dünya tarihinin ilk uluslararası ticaret ağlarından birine sahipti. Ama sonra her şey bitti. Milattan önce 1300 civarında bu muazzam şehirler terk edildi. Peki neden? Ne büyük bir savaş izi var ne de yıkımı açıklayacak bir felaket. Bugün bile bilim insanları kesin bir cevap veremiyor. Ama bildiğimiz tek şey Indus Vadisi uygarlığının ardında çözülememiş bir tarih bıraktığı. Şimdi rotamızı Mezoamerika'nın ilk büyük uygarlığına çeviriyoruz. Olmekler. Takvimler milattan önce 1400'ü gösterirken bugünkü Meksika topraklarında diğer hiçbir uygarlıkta görülmemiş devasa taş başlı heykeller dikmeye başladılar. Bu heykeller 50 ton ağırlığında ve 3 metre uzunluğunda. Ama bu taş başlar nasıl taşındı, nasıl yapıldı bilinmiyor. 2006'da bazı araştırmacılar tarafından bulunan Kaskajal bloğu 62 sembolden oluşan bir yazıt içeriyordu. Bu Amerika kıtasındaki en eski yazılı metin olabilir. Ama kimse bu yazıyı çözebilmiş değil. Fakat en gizemlisi Olmek sanatında jaguar figürleri her yerde. Peki ama neden? Bazı teoriler jaguarın Olmekler için kutsal bir ruh olduğunu ve insanlarla birleştiğine inanıldığını söylerken bazı teoriler ise Olmeklerin jaguar insan melezi olduğunu söylüyor. Ama daha da şaşırtıcı bir şey var. Olmekler kauçuk üretimini bilen ilk uygarlıktı. Evet, bu insanlar lastik yapmayı biliyordu. Ama milattan önce 400'de bir anda ortadan kayboldular. Tıpkı Indus Vadisi gibi. Bir gün varlardı, sonra bir anda yok oldular. Ve şimdi Ant Dağları'ndayız. Bolivya'da, Titicaca Gölü kıyısında 400 bin kişinin yaşadığı bir mega şehir. Tiwanaku. Buradaki taşlar o kadar hassas kesilmiş ki günümüz mühendisleri bile bu teknolojinin nasıl mümkün olduğunu anlamakta zorlanıyor. Pumapunku'daki taş bloklar sanki lazerle kesilmiş gibi. Güneş kapısı, Tiwanaku'nun en büyük gizemi. Üzerindeki semboller hala çözülememiş bir astronomik takvimi gösteriyor. Bu insanlar gökyüzünü ve yıldızları nasıl bu kadar iyi hesapladılar? Bilinmezlerden bir diğeri de Tiwanaku uygarlığının nasıl sulama sistemleri geliştirdiği. Tarımı ileri seviyeye taşıyan bu insanlar Ant Dağları'nın soğuk ve verimsiz arazisinde nasıl dev çiftlikler kurdular? Ancak bir gün her şey sona erdi.
Tiwanaku halkı bir anda ortadan kayboldu. Bir teoriye göre Titicaca Gölü'nün yükselmesiyle tarım alanları yok oldu ve taşındılar. Acaba gerçekten de Tiwanaku halkı daha iyi bir yer bulup başka bir uygarlık mı kurdu? Belki de onlar daha sonra İnka oldu. Bilim insanları gerçek nedenini hala araştırıyor. Üç büyük uygarlık, üç büyük sır ve hala çözülememiş bir tarih. Bugün hala bu medeniyetlerin sırlarını çözmeye çalışıyoruz. Belki de bir gün kayıp diller okunacak, gizemli taşlar konuşacak ve tarihin en büyük bilmeceleri çözülecek. Sizce bu uygarlıkların yok oluşunun ardında ne yatıyor? Yorumlarda görüşlerinizi bekliyorum. Ve bu tarz videoların devamı için beğeni bırakmayı ve abone olmayı unutma. Tarih, kazananların yazdığı bir hikayedir. Ancak bazı hikayeler hiç tamamlanamaz.